Sadece birkaç hafta önce hamile olup olmadığınızı merak ettiğinize inanabiliyor musunuz? Şimdi ise vücudunuz hamile olduğunuzu açık bir şekilde göstermeye başladı. Hala başlamadıysa da yakında başlayacaktır. Tabii ki ilk trimester döneminin belirtileri biraz rahatsız edici olabilir. Fakat bu duruma alışmaya çalışarak iyi tarafından bakabilirsiniz. Vücudunuz karmaşık bir olayı gerçekleştirmeye çalışıyor ve bu belirtilerin hepsi birkaç hafta içerisinde kaybolacak. Şu an 6. haftadayız. Bu haftada bebekte, annede ne gibi değişiklikler oldu? Anne adayları nelere dikkat etmeli ve daha fazlası videomuzda. Şimdi videomuza geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hız kesmeden hafta hafta gebelik videolarımıza devam ediyoruz. Küçük mini nasılmış bir bakalım. Hamileliğin 6. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 2,5 ila 3,5 mm kadardır. Artık nar tanesi veya bir yeşil mercimek boyutlarındadır. Fakat bu haftanın sonunda 3 kat daha büyümüş olacak. Ağırlığı yaklaşık 1,5-2 gramdır. Hamilelik haberini aldığınızdan bu yana heyecanlısınız ve bebeğinizin ne durumda olduğunu merak ediyor olmalısınız. 6 haftalık bebek anne karnında hızla gelişmeye ve büyümeye devam eder. Bebeğin beyin yarım küreleri dahil beyni, organları oluşmaya başlar. 6 haftalık bebekte kalp dakikada 150 kez düzenli ritimle atar. Bu da bir yetişkinin neredeyse 2 katıdır. 6. hafta gebelikte bebeğin gözleri, göz kapakları, gözdeki mercek ve kornea kısımları oluşmaya başlamıştır bile. Omurga yapısı tamamen gelişmiştir. Akciğerlerinin içindeki ikincil kanallar oluşmaya başlamıştır. Gebeliğin 6. haftasında annedeki kan bebeğe göbek kordonu aracılığı ile plasenta yoluyla aktarılır. Bebeğin gelişimini destekleyen hormonlar üreten plasenta ona besin ve oksijen gönderir. Plasenta aynı zamanda bebeğin bedenindeki atık maddelerin de atılmasına yardımcı olur. Anne ve bebek arasında kan geçişi sırasındaki filtre sayesinde bebek ve annenin kan grubu farklı olabilir. Gebelikte 6. haftada embriyo daha belirgin özellikler aldığı için daha net çizgilerle görülebilir. 6 haftalık gebelik kesesi görüntüsünde bebeğin başı, burun çıkıntısı, gövdesi, kol ve bacaklarının kuyruk sokumunun başlangıcı görülebilir. Bebeğin başı ile vücudun geri kalan kısmı aynı büyüklüktedir. Hamilelikte 6. hafta sonunda ultrason muayenesinde bebeğin kalp atışı duyulmaya başlar. Kalbi bedeninin ortasında, karnının hemen üstünde küçük bir nokta olarak görülür. 6 haftalık bebek ultrason görüntüsünde bebeğin dizleri göğsüne, başı karnına bakacak şekilde C şeklindeki cenin duruşu belirgin olarak görülebilir. Bebek annesinin karnında hamilelik boyunca bu şekilde duracaktır. Doktor 6. hamilelik haftasında da bebeğin baştan aşağıya kadar olan boyunu ölçer. Bu ölçüm CRL olarak adlandırılır. Bu hamilelik haftasının değerlendirilmesi açısından hem de bebeğin tahmini doğum zamanı verdiği için CRL ölçümü her ultrason muayenesinde yapılır. Bebeğin oluşumundan itibaren anne adayında embriyonun yerleşmesine ve gelişmesine yardımcı olan HCG hormonları, progesteron hormonu ve östrojen hormonu seviyeleri artmaya başlamıştır. Hamilelik öncesi irice bir erik kadar olan rahim, hamilelik boyunca normal boyunun 500 ila 1000 katı kadar genişler. Hamilelikte 6 haftanın sonunda ise rahim boyu ilk halinin 2-3 katı kadar büyüyecek. Yaklaşık elma boyutlarına ulaşacaktır. Hamileliğin ilk haftalarından itibaren bebeğinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına annenin metabolizması neredeyse 20-25 kata kadar çok hızlı bir artış başlar. Kalpten organlara ve deriye pompalanan kanın miktarında da %40'a kadar büyük bir artış görülür. Vücuttaki kan hacmi de %50'ye yakın oranda artacaktır. Gebelikte 6 haftada annedeki değişiklikler gözle görülür değişikliklerdir. Memelerde hassasiyet, büyüme ve meme ucunda koyulaşma 6 haftalık hamilelik belirtileri arasındadır. Bel bölgesinde de yağlanma başlar. Daha önce dış gebelik, düşük veya preeklemsi yani hamilelik tansiyonu gibi hamilelik sorunları yaşamış bir anne adayıysanız 6 haftalık gebelikte öncelikle tüm bu konuları doktorunuzla konuşmanızda yarar var. Geçmişte yaşanan bu gibi durumlar bu hamilelikte yaşanacağı anlamına gelmez. Bu sebeple öncelikle rahat ve sakin olmalısınız. Yaşı 35 ve yukarı olan anne adayları da yaşlarının beraberinde getirebileceği risklerden dolayı strese girebilirler. Oysa bu riskler her ileri yaş hamilelik yaşayan anne adaylarında görülmez.
Üstelik günümüzde 35 yaş sonrası hamile kalan kadınların sayısında önemli oranda bir artış olduğu ve çoğunun da sağlıklı bir hamilelik geçirdiği düşünülecek olursa fazla stres yapmaya gerek yoktur. Doktorlar zaten ileri yaştan kaynaklı riskleri zamanı geldikçe anne adayıyla paylaşacak ve bazı tetkikleri önereceklerdir. Rutin muayenelerini ve tetkiklerini düzenli olarak yapan anne adayları sağlıklı bir hamilelik dönemi geçireceklerdir. 6. hamilelik haftasından itibaren anne adayında sık idrar çıkma isteği görülebilir. Bu durumda idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu enfeksiyonun vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekeceğinden anne adayının mutlaka doktoruna durumu bildirmesi gerekir. Eğer rutin ilaç almayı gerektiren diyabet, tiroid gibi metabolizma hastalığı varsa ilk muayenede mutlaka doktorunuza bunları söylemelisiniz. Doktorunuz gerekirse bu sorunla ilgili diğer uzman doktorlarla birlikte hamilelik boyunca tedavinizi yönlendirecektir. 6 haftalık hamilelikte hormonal değişimler duygusal durumunuzda inişlere ve çıkışlara da neden olacaktır. Bir yandan yeni bir yaşama başlayacak olma, diğer yandan büyük bir sorumluluğun altına girmiş olma düşüncesiyle melankolik bir ruh haline girmenize sebep olabilir. İyi bir anne olabilecek miyim, çocuğuma iyi bakabilecek miyim şeklinde kaygılar da yaşayabilirsiniz. İstenen bir hamilelikse bu durumdan çevrenin de desteğiyle sıyrılmanız kolay olacaktır. İstenmeyen bir gebelikse ve bu duygu durumunda azalma değil artış olursa bir uzman desteği almanız yararlı olur. Mide bulantısı ve bazı kokulardan tiksinme 6 haftalık hamilelik belirtileri arasında en belirgin olarak görülse de bazı anne adaylarında bunlar hiç görünmeyebilir. Aşırı mide bulantısı olanların yatağının kenarında az tuzlu kraker yiyecekler bulundurmaları ve sabah uyanır uyanmaz bu yiyeceklerden atıştırdıktan sonra yataktan kalkmaları daha iyi hissetmelerini sağlayabilir. Gün içinde tuzsuz leblebi yemek de mide bulantısını bastırabilir. Ne yaparsa yapsın mide bulantısı ve kusmasını yatıştıramayan anne adaylarının doktorlarına durumu haber vermeleri yararlı olacaktır. İlk haftalardan itibaren doktor önermediği takdirde anne adayı hiçbir ilaç kullanmamalıdır. Varsa sigara gibi zararlı alışkanlıklar tamamen terk edilmelidir. Son olarak küçük püf noktaları verip bu haftayı da bitireceğim. Hassas göğüsler için geceleri de dahil olmak üzere destekleyici bir sütyen kullanabilirsiniz. Bağırsak düzensizliği için bol bol su için, lif açısından yüksek gıdalar tüketin. Spor yapın, sabah bulantılarına karşı küçük porsiyonlar tüketmeyi, bitki çayı ya da buz emmeyi deneyin. 6. haftayı da geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.